Toplum sanata muhtaçtır. Bireyler kendi benliğinden ötede, kendi dışında ama yine de kendisi için vazgeçilmez bir şeylerin parçası olmak isterler. Buna sanat denir. Ve bulmak sanat aracılığıyla gerçekleşir. Çok heyecanlanıyorum. Her aksiyon aldığımda darbelerim alevden bir ok gibi fırçamdan fırlıyor. Karanlık etrafımı sarmışken geceleyin, bütün olmayı arıyorum saniye saniye. Yaşantıyı yakalamak, durağanlığını ellerimle şekillendirmek ve boşluğunu anlamlarla doldurup kendime sunmak istiyorum. Oklarım teğet geçiyor hedefe. Onları şaşırtan garip bir esinti var. Hazırım. Bu sefer hazırım. Bu sefer oklarım sapmayacak. Günün sonunda herkes benden söz edecek. Sanatımın fırtınası o sergiyi eşsiz kılacak. Ben ve sanatım. Parmaklarımın ucundaki ilahi kudreti herkesin gözleri önüne sereceğim. Ama o sadece benim olacak. Kendimi aşmam lazım. Potansiyelimin sınırları ancak ben çizersem var. Ve ben sınırlarda uçmaya alışkınım. Varlığımın sebebi sanatım. Bugün varlığımın sebebini kanıtlayacağım. Dilleri tutulacak. Ah!
Kaç tane boş hazırlayayım? Bilmem, 3 yeter mi? Peki hangi tablolarınızı götüreceksiniz? Sadece oradakini koy. Kendimi yük etmek istemiyorum. Sergide onları göstereceğim. Tamamdır. Her şey hazır. Başka bir şeye ihtiyacınız yoksa yola çıkabiliriz. Evlat, üzülmeni istemem ama bu sergi tek başıma gideceğim. Biliyorum ne kadar gitmek istediğini ama... Söz vermiştiniz. Biliyorum ama bazen karşımızdakinin iyiliği için verdiğimiz sözleri ertelememiz gerekir. Hatta bir dahaki sefere sen de gel. Sen de olacaksın orada. Daha güzel bir tablo yaparsan benimkinin yanına bile koyabiliriz. Ne dersin? Sözlerinize inanmıyorum. Fevri davranma. Beni dinle. İçindeki ışığı hissedebiliyorum. Bir gün en az benim kadar ünlü bir sanatçı olacaksın. İşte o zaman herkesin hayranı olacak. O gün geldiğinde artık sergilerde sen onları değil, onlar seni istemiş olacaklar. Şunlara bak. Birini şu an sergiye götürüp insan önüne çıkarsam ne sanatım kalır ne itibarım. Benim olmayacak kadar beş para etmezler. Benim gibi bir sanatçının böyle saçmalıklarla işi olmamalı. Eşsiz bir şey yapmalıyım. Bunlar gibi sönük değil. Tek bakışla tüketilecek, rezil bir herifin tek sözüyle gözden düşecek bir şey değil. Yıllarca söz edilecek bir şey olmalı. Bakmaya doyum olmayacak.
Öyle bir eser olmalı ki bok atmaya cüret edemeyecekler. Sanata damgamı vuracağım. Hatta ve hatta bir çağ kapatıp bir ötekini başlatacağım seviyede bir şey olmalı. Evet. İşte ben buna layığım. Kendime meydan okuyorum. Bu defa olacak. Hissediyorum. Herkes bana hayran kalacak. Herkes beni konuşacak. Bu defa olacak. Hissediyorum. Herkes bana hayran kalacak. Herkes benden söz edecek. Günaydın. Halledebildin mi işleri? Bitirdim. Oo, göster bakalım neler yaptın. Gelin göstereyim. Burayı neden böyle yaptın? Nereye? Şuradan bahsediyorum. Ben olsam burayı biraz daha karmaşıklaştırırdım. Evlat, fırçanı kullanmaktan çekinme. Bir gün benim kadar iyi olacaksın. Ama görünüşe bakılırsa o güne daha çok var. Demek istediğim, sanatını yaparken ruhunu serbest bırak. Bırak düşüncelerin değil, ruhun renk versin tuvale. Peki. Evlat, moralini bozacak bir şey yok. İyi olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama sadece iyi olmak yeterli mi? Değil. Aferin sana. Hadi git bana fırçalarımı getir, boyalarımı getir. Sonra da gel yanıma otur. Şunu da kaldır önümden. Böyle hatırlanmak istemezsin eminim.
O kadar çirkinsin ki. Neden hala seni burada tutuyorum? İnan bilmiyorum. Estetikten yoksun. Tek düze. Resmen içimi karartıyorsun. Atsam seni şu atölyeden, eminim burası daha sıcak bir yer olur. olması lazım. Mükemmel olması lazım. Mükemmel olması lazım. Mükemmel olması lazım. Mükemmel
Mükemmel olması lazım. 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 İğrenç varlıklar! Nefret ediyorum hepsinden. Onlar yüzünden bu haldeyim. Cahil şerefsizler! Ne anlarlar sanattan, estetikten? Ama hayır. Herkesin bir fikri olmalı değil mi? Ben kimim ki sanattan anlayacak ha? Son halini görmemiştim. Uyandın demek. Dalgınlığın ve dikkatsizliğin yetmezmiş gibi bir de makyaja başlamışsın. Neden bahsediyorsunuz? Bundan daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Neyse şimdi boş ver bu konuyu. Gel de benimle beraber izle. Sonunda bitti. Benim için mükemmel bu. Peki artık söyler misiniz? Kim bu? Ünlü biri mi? Yoksa bir şey mi sembolize ediyor? Şimdiye kadar bir sır gibi sakladığınıza göre önemli bir şey olmalı. Haksız mıyım? Haksızsın evlat. Bu heykel ne bir Roma imparatoru, ne bir tanrı, ne de bir kişi. Bu heykel aslında tek birisi de değil. O çoğul bir varlık. Toplumun vücudu. Onlar mükemmel değilken, yani toplum, yansımalarının nasıl mükemmel olmasını bekleyebilirsiniz ki? Çünkü bu sefer onları ben yarattım. Eserim sonsuz olmalı. Herhangi bir yerde bitmemeli. Tıpkı başlangıcı gibi sonu da bilinmemeli. Birisi mükemmelliği aradığında eserim hep orada olmalı. Sanatın üst sınırı ben olmalıyım. Ancak o zaman sanatım sonsuzluğa ulaşır. Ama ben de bunun bir parçası olmalıyım. Evet, kesinlikle. İnsanların eserimden söz ederken beni es geçemeyeceği kadar büyük bir eser olmalı bu. Söz konusu sanat olunca gölgem hep üzerlerinde olmalı. Ama nasıl? Nasıl? Nasıl?
Sonunda oklarımı şaşırtan esinti dinmeye başladı. Hissediyorum. Artık çok yaklaştım. Tüm boyutları aşıp kendime ulaşmama çok az kaldı. Zamanın pençesinden kurtuluyorum. Ölümsüzleşiyor sanatım. Ruhum serbest bırakıyor kendini vücudumun sayısız gözeneğinden. Bir nevi özgürleşiyorum. An be an mükemmelliğe yaklaşıyorum. Hop şöyle geçiyoruz. Hayırdır, bu ne telaş? Birazdan görürsünüz. Gerekli mi şimdi bu? Gözümü bağlamasın olmuyor mu? Mızlanmayın işte. Az kaldı hadi. Bak bak, ustasına mızmızlanma diyen bir sanatçı. Kabul edin işte mızmızsınız. Bak sınırları zorluyorsun, haberin olsun. Evet. Burası. Biraz daha gelin. Hazırım. Gözünüzü açabilirsiniz. Nasıl olmuş? Mükemmel. Nasıl olmuş? Mükemmel. Sanırım benimkinin yanına koyabiliriz. Oklarımın düşmanı o esinti tamamen dindi. Fırçaları kaldırdım artık. Varoluş sebebim ve benim aramda bir nesne yok. Ruhum renk veriyor tuvale. Farkındayım. Zaman akmıyor. Dünya benimle durdu bu anda. Potansiyelimin sınırları tamamen soyut. Özgürüm. Sanat aslında en başından beri bendim. Artık mükemmelim. Çünkü bu sefer kendimi ben yarattım.